Ders 1. Servis hizmeti. Az önce otelin alışveriş merkezine servis hizmeti sunduğunu duydum ki bu oldukça uygun. Kulağa harika geliyor. Ne sıklıkla çalışır? Her 2 saatte bir çalışıyor. Bu yüzden taksi bulma konusunda endişelenmemize gerek kalmayacak. Mükemmel. Bu bize farklı mağazaları keşfetmek için bolca zaman veriyor. Evet, oradayken öğle yemeği bile yiyebiliriz. Kulağa harika bir plan gibi geliyor. Alışveriş yapmayı ve yeni restoranları denemeyi seviyorum. Ben de alışveriş merkezinde ne tür mağazalar olduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Umarım benzersiz butikleri vardır. Özel bir şey bulmak her zaman eğlencelidir. Kesinlikle. Artı mekin ihtiyacımız olduğunda orada olacağını bilerek zaman ayırabiliriz. Ders 2. Zaman geçiyor. Haftaların ne kadar çabuk aylara dönüştüğünü fark ettiniz mi? Evet, şaşırtıcı. Bir an, yıla yeni başladık gibi geliyor. Ve bir sonraki, neredeyse bitti. Biliyorum. Zaman oldukça hızlı geçiyor, özellikle iş ve hayatla meşgulken. Küçük anları daha çok takdir etmenizi sağlıyor. Değil mi? Kesinlikle. Kendime acele etmek yerine her günün tadını çıkarmamı hatırlatmaya çalışıyorum. Bu harika bir tutum. Bazen yavaşlamayı ve yolculuğun tadını çıkarmayı unutuyorum. Bunu yapmak kolaydır, özellikle hayat telaşlı olduğunda. Doğru. Ama geriye baktığımızda, o küçük anlar en çok değer verdiğimiz şeydir. Kesinlikle. Öyleyse bu yıl harika anılar yaratacağımızdan emin olalım. Ders 3. Görülmesi gereken gezilecek yerler. Fransa'ya bir gezi planlıyorsanız kesinlikle Eyfel Kulesi'ni ziyaret etmelisiniz. Oh, hep görmek istemişimdir. Bu kadar özel olan ne? İyi sadece ikonik değil, tepeden manzara nefes kesici. Kulağa inanılmaz geliyor. Ne kadar güzel olması gerektiğini ancak hayal edebiliyorum. Öyle. Ayrıca çevredeki bahçeler rahat bir yürüyüş için mükemmeldir. Kulağa hoş geliyor. Tavsiye ettiğiniz başka cazibe merkezleri var mı? Kesinlikle. Louvre ayrıca mutlaka görülmesi gereken bir yer, özellikle sanatı seviyorsanız. Sanatı seviyorum. Mona Lisa'yı şahsen görmek isterim. Heyecanla karşılaştırıldığında ne kadar küçük olduğuna şaşıracaksınız. Ders 4. Çekme hedefleri. Son zamanlarda gücümü nasıl geliştirmek istediğimi düşünüyordum. Bu harika. Aklınızda hangi spesifik hedefler var? Gerçekten daha fazla pull-up yapabilmek istiyorum. Bu benim için bir meydan okumaydı. Çekmeler zordur. Ancak bir hedef belirlemek ilk adımdır. Kesinlikle. Üst vücut gücümü arttırmaya yardımcı olmak için bir egzersiz rutini başlattım. Bu akıllıca bir hareket. Kuvvet antrenmanı söz konusu olduğunda tutarlılık anahtardır. Katılıyorum. Ayrıca daha iyi teknikler için eğitim videoları izliyorum. Bu iyi bir fikir. Doğru formu öğrenmek büyük bir fark yaratabilir. Kesinlikle. Önümüzdeki birkaç ay içinde ilerlememi görmek için heyecanlıyım.
Ders 5. Gelenekleri zenginleştirmek. Hiç sizinle gerçekten yankı uyandıran bir kültürel gelenek yaşadınız mı? Evet, bir zamanlar yerel bir festivale katıldım ve gerçekten zenginleştiriciydi. Kulağa harika geliyor. Onu bu kadar özel yapan ne? Herkesin mirasını kutlamak için bir araya gelme şekliydi. Bu topluluk duygusunu seviyorum. Herhangi bir aktiviteye katıldınız mı? Evet, geleneksel yemekleri denedim ve hatta bazı danslara katıldım. Bu çok eğlenceli olmalı. Böyle bir şeyi deneyimlemeyi çok isterim. Yapmalısın. Kültür için daha derin bir takdir sağlar. Buna inanıyorum. Gelenekler genellikle böyle anlamlı hikayeler taşır. Ders 6. Pençe baskılı macera. Bu hafta sonu açık hava maceramızı bekleyemem. Kulağa harika geliyor. Pençe baskılı olanı burada kullanabiliriz. Değil mi? Evet, bu mükemmel. Her türlü arazi için tasarlanmıştır. Müthiş. Açık havada olmayı ve yeni yollar keşfetmeyi seviyorum. Ben de. Maceramız için her şey hazır ve hava harika görünüyor. Bu harika. Bizim için biraz atıştırmalık ve içecek hazırladım. Harika düşünce. Küçük bir piknik daha da keyifli hale getirecek. Kesinlikle. Doğa ve iyi yemeklerle dolu eğlenceli bir gün olacak. Gerçekten dört gözle bekliyorum. Unutulmaz bir deneyim olacak. Ders 7. Finansal endişeler. Hiç para konusunda endişelendin mi? Evet, bazen yaparım. Birçok insan için sürekli bir endişe kaynağıdır. İlişki kurabilirim. Sık sık finansla mücadele ediyorum, özellikle zor aylarda. Zorlu, değil mi? Masrafları dengelemek ve tasarruf etmek zor olabilir. Kesinlikle. Bütçelendirmeye çalışıyorum ancak beklenmedik maliyetler her zaman ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Hayatın gerçeği bu. Yardımcı olacak herhangi bir strateji buldunuz mu? Harcamalarımı daha yakından takip etmeye başladım. Bu çok yardımcı oluyor. Bu akıllı bir yaklaşım. Farkındalık daha iyi finansal kararlara yol açabilir. Kesinlikle. İhtiyaçlarımı isteklere göre önceliklendirmeyi öğreniyorum. Ders 8. Boyama zorlukları. Bir resim projesi üzerinde çalışıyorum ve bu oldukça büyük bir yolculuk oldu. Kulağa ilginç geliyor. Yol boyunca herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Evet, kenarlara yakın temiz düz çizgiler elde etmekte biraz mücadele ettim. Bunun zor olduğunu hayal edebiliyorum. Bunu nasıl aştın? Çok pratik yaptım ve daha iyi hassasiyet için ressam bandını kullanmayı öğrendim. Bu harika bir ipucu. Önemli bir fark yaratmış olmalı. Gerçekten yaptı. Artık resim becerilerime daha fazla güveniyorum. Bu harika. Pratiğin neler başarabileceği şaşırtıcı. Son parçanın nasıl sonuçlandığını görmek için heyecanlıyım. Ders 9. Hafta sonu kaçamağı fikirleri.
Gerçekten molaya ihtiyacım var. Hafta sonu kaçamamamız için herhangi bir fikrin var mı? Dağlara bir geziye ne dersiniz? Temiz hava ferahlatıcı olurdu. Kulağa mükemmel geliyor. Yeniden şarj etmek için doğada biraz zaman kullanabilirim. Kesinlikle. Yürüyüş yapabilir, keşfedebilir ve güzel manzaraların tadını çıkarabiliriz. Bu fikri seviyorum. Artı bir göl kenarında rahatlayabilir veya kamp ateşi yakabiliriz. Evet, gevşemek ve doğa ile bağlantı kurmak için harika bir yol olurdu. Şimdiden heyecanlıyım. Güzergahımızı planlamaya başlayalım. Kesinlikle. Anılarla dolu eğlenceli bir macera haline getirebiliriz. Bekleyemem. Bu hafta sonu harika olacak. Ders 10. Kalkış detayları. 30 dakika içinde kalkması planlanıyor. Hazır mısın? Evet, neredeyse hazır oldum. Kontrol etmemiz gereken belirli bir hat var mı? Bileti olanlar için bir öncelik olduğuna inanıyorum. Bunu bilmek güzel. Acele etmemek için oraya gitmeliyiz. Kabul ettim. Uçuşumuzu kaçırma riskini almaktansa erken gelmek daha iyidir. Kesinlikle. Gemiye binmeden önce rahatlamak için zamanım olmasını tercih ederim. Kesinlikle. Artı gitmeden önce hızlı bir atıştırmalık alabiliriz. Kulağa harika geliyor. İhtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdan emin olalım. Evet, maceramızın başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 11. Spor hakimiyeti. Beyzbol, yüzme ve golf gibi sporların yıllar içinde atletik sahneye nasıl hakim olduğu büyüleyici. Kesinlikle. Bu sporların çok zengin geçmişleri var ve inanılmaz sporcular ürettiler. İlginç bir şekilde Davidson her zaman bu sporlarda üstün olmanın bir yolunu bularak olağanüstü yeteneğini sergileyecekti. Bu etkileyici. Bağlılığı, birçok genç sporcuya hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham vermiş olmalı. Kesinlikle. Her sporun kendine özgü zorlukları vardır ve bunlara hakim olmak çok sıkı çalışma gerektirir. Evet, ve bu sporlardaki topluluk duygusu da oldukça motive edici olabilir. Kesinlikle. İster favori bir takım için tezahürat yapmak, ister arkadaşlarla yarışmak olsun, insanları bir araya getiriyor. Ve bu sporların kültürel engelleri aşarak, farklı geçmişlerden insanları nasıl birleştirebileceğini görmek şaşırtıcı. Kesinlikle. Rekabet ve dostluk ruhu gerçekten evrenseldir. Ders 12. Şehir aşırı noktaları. Son derece yoğun, hızlı tempolu bir şehirde yaşamak zaman zaman hem heyecan verici hem de bunaltıcı olabilir. Tamamen katılıyorum. Enerji bulaşıcıdır. Ancak sürekli koşuşturma biraz fazla olabilir. Ve çoğu zaman çevremizdeki aşırı zenginliklerden etkileniriz. Bu kadar eşitsizliği görmek büyüleyici. Evet, kentsel ortamlarda lüks ve mücadele arasındaki zıtlığa tanık olmak göz açıcı. Gerçekten başarının ne anlama geldiğini ve farklı insanlar için nasıl değiştiğini düşünmenizi sağlar. Kesinlikle. Bu tür ortamlarda sağlam kalmak ve empatinin değerini hatırlamak önemlidir. Kesinlikle.
Farklı topluluklarla etkileşim kurmak, farklı bakış açılarını anlamamıza yardımcı olur. Buna bayılıyorum. Hayatımızı zenginleştirir ve çevremizdeki dünyadan daha fazla haberdar olmamızı sağlar. Kesinlikle. Her bireyin hikayesinden ve deneyimlerinden öğrenilecek çok şey var. Ders 13. Kıyı şeridi harikaları. Spor balıkçılığı açısından zengin 17.000 kilometreden fazla kıyı şeridi olduğunu biliyor muydunuz? Vay canına, bu inanılmaz. Hem balıkçılık meraklıları hem de plaj severler için bir cennet olmalı. Kesinlikle. Çok sayıda plaj ve marina ile keşfedilecek ve eğlenecek çok şey var. Güneş ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir yaz kaçamağı için ideal bir yer gibi geliyor. Evet, sahil şeridi sadece balıkçılık değil, aynı zamanda yelken ve su sporları için de fırsatlar sunar. Günü güzel manzaralarla çevrili bir teknede geçirmeyi hayal edebiliyorum. Kesinlikle, gevşemek ve doğayla bağlantı kurmak için mükemmel bir yoldur. Kıyı boyunca tanık olabileceğiniz çarpıcı gün batımlarını da unutmayalım. Kesinlikle, bu anlar gerçekten büyülü olabilir ve orada geçirilen her saniyeye değer olabilir. Ders 14. İnternet bağlantısı. Çalışan bir internet bağlantısı olan bir yer bulabilirsek, bu planlarımız için harika olurdu. Tamamen katılıyorum. Özellikle işle iletişim halinde kalmamız gerekiyorsa, istikrarlı bir bağlantı şarttır. Kesinlikle. Boş zamanımızın tadını çıkarırken, boş zamanımızı üretkenlikle dengelememizi sağlar. Artı, yerel cazibe merkezlerini ve restoranları araştırabilmek deneyimimizi geliştirebilir. Kesinlikle. Teknolojinin maceralarımızdan en iyi şekilde yararlanmamıza nasıl yardımcı olabileceği şaşırtıcı. Ve deneyimlerimizi sosyal medyada paylaşmayı unutmayalım. Arkadaşlarınızı güncel tutmak eğlencelidir. Evet, bu anları yakalamak ve anında paylaşmak seyahatlerimize başka bir katman ekler. Buna bayılıyorum. Geriye bakabileceğimiz ve değer verebileceğimiz kalıcı anılar yaratır. Kesinlikle. İnternet erişimi olan o mükemmel yeri bulmak bizim önceliğimiz olacak. Ders 15. Çipçat tarihi. Tarih boyunca rafine etme ve metal işçiliği için kullanılan cipsleri duydunuz mu? Evet, aldım. Çeşitli medeniyetlerin gelişiminde nasıl önemli bir rol oynadıkları büyüleyici. Birkaç ordu bu endüstri için önemli bir merkez haline gelen Çipçat'ta birleşti. Bu çok ilginç. Belirli konumların ticareti ve teknolojiyi nasıl etkileyebileceği şaşırtıcı. Kesinlikle. Rafine metalleri olan talep yeniliği yönlendirdi ve ekonomileri şekillendirdi. Ve bu gelişmelerin arkasındaki hikayeler genellikle oldukça dikkat çekicidir. Değil mi? Evet, her keşif yeni olasılıklar getirdi ve toplumları dönüştürdü. Metal işçiliğinin bugün günlük hayatımız üzerindeki etkisini düşünmek inanılmaz. Kesinlikle. Bu tarihi anlamak, genellikle hafife aldığımız teknolojiyi takdir etmemize yardımcı olur. Ders 16. Hafıza şeridi. Bilirsin, fotoğraflarıma baktığımda anılar beynime geri akıyor. Bu çok güzel bir duygu.
Fotoğrafların. Aksi takdirde unutabileceğimiz anları yakalamanın bir yolu vardır. Kesinlikle. Her resim bir hikaye anlatır ve o zamanla ilişkili duyguları geri getirir. Tek bir görüntünün sizi hayatınızdaki belirli bir yere ve ana nasıl geri götürebileceğini seviyorum. Evet, bu deneyimleri yeniden yaşamak gibi değil mi? Kesinlikle. Ve bu anıları arkadaşlarınızla paylaşmak onları daha da özel kılıyor. Kesinlikle. Bu fotoğrafları gördüğümde maceralarımızı hatırlamaktan her zaman zevk alıyorum. Ben de. Bağımızı güçlendirir ve paylaşılan deneyimlerimizi canlı tutar. Bence en sevdiğimiz anılardan bazılarını korumak için bir not defteri başlatmalıyız. Ders 17. Diş kontrolü. Geçenlerde diş muayenesi yaptım ve bu oldukça büyük bir deneyimdi. Oh gerçekten. Ziyaretiniz sırasında neler oldu? Diş hekimi dilime bir sopa koydu ve derinlemesine bir inceleme için ışığını ağzıma parlattı. Kulağa yoğun geliyor. Diş sağlığına ayak uydurmak önemlidir. Kesinlikle. Biraz rahatsız edici ancak sağlıklı bir gülümsemeyi korumak için gerekli. Katılıyorum. Düzenli kontroller, herhangi bir sorunu ciddileşmeden önce yakalamanıza yardımcı olabilir. Evet ve diş hekimi bana daha iyi ağız hijyeni konusunda bazı ipuçları verdi. Bu da yardımcı oldu. Bu harika. Dişlerinize nasıl bakacağınızı öğrenmek, uzun vadeli sağlık için çok önemlidir. Kesinlikle. Her şeyin iyi durumda olduğunu bilerek kontrolden sonra her zaman rahatladım. Ders 18. Alışveriş hayal kırıklığı. Dün dükkana gittim. Bazı iyi fırsatlar bulmayı umuyorum. Hiç şansın oldu mu? Evet, satışta birkaç ürün vardı. Ama ne yazık ki hiçbiri ihtiyacımız olan şeyler değildi. Bu her zaman hayal kırıklığı yaratır. Belirli öğeleri ararken sinir bozucu oluyor ve hiçbir şey uymuyor. Kesinlikle. Bazı temel şeyleri bulmayı umuyordum ama biraz sıkıntılıydı. Anladım. Bazen alışveriş, değerinden daha fazla sorun olabilir. Kesinlikle. Daha azına razı olmak yerine beklemek ve tam olarak ne istediğinizi bulmak daha iyidir. Katılıyorum. Daha iyi satışlar için gözlerimizi açık tutalım ya da belki farklı bir mağaza deneyelim. Kesinlikle. Daha fazla seçenek keşfedersek daha şanslı olacağımızı düşünüyorum. Ders 19. Mutluluk perspektifi. Bazen kendimi yüzümde kaşlarını çatarak yakalarım ve nedenini merak ediyorum. Bu ilginç. Duygularımızı düşünmek önemlidir. Evet, mutlu olmayı seviyorum ve hayatımda bu pozitifliği korumaya çalışıyorum. Bu harika bir zihniyet. Pozitif kalmak genel refahınızı gerçekten etkileyebilir. Kesinlikle. Çoğu zaman mutluyum ama küçük şeylerin sana ulaşmasına izin vermek kolaydır. Anlıyorum. Her şey dengeyi bulmak ve size neşe getiren şeylere odaklanmakla ilgilidir. Kesinlikle. Kendimi olumlu etkilerle çevrelemek gerçekten yardımcı oluyor. Evet, arkadaşlarınızla güzel anları paylaşmak moralinizi yükseltebilir.
Mutluluğu geliştirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum ve her zaman bunu yapmanın yollarını arıyorum. Ders 20. Konferans planlama. Kulağa hoş geliyor. Bence bu öğleden sonra verimli bir toplantı yapmamız çok önemli. Kesinlikle. Bizim için bir konferans odası ayıracağım. Böylece her şeyi ayrıntılı olarak tartışabiliriz. Harika fikir. Özel bir alana sahip olmak, gündemimize odaklanmamıza yardımcı olacaktır. Evet, ve dikkat dağıtmadan beyin fırtınası yapmamıza izin verecek. Katılıyorum. Yaratıcılığa ve işbirliğine elverişli bir ortam yaratmak önemlidir. Kesinlikle. Odanın gerekli tüm araçlarla donatıldığından emin olacağım. Mükemmel. Tartışmamızı ve üreteceğimiz yeni fikirleri dört gözle bekliyorum. Ben de. Birlikte yeni olasılıkları keşfetmek her zaman heyecan vericidir. Bu toplantıyı olabildiğince verimli hale getirelim. Ders 21. Paketleme temelleri. Bu doğru. Dışarı çıkmadan önce yanımızda getirmemiz gerekenlerin bir listesini yapalım. Kulağa akıllıca bir fikir gibi geliyor. Önemli bir şeyi unutmamamıza yardımcı olacak. Kesinlikle. Genellikle küçük şeyleri unuturum ve bir listeye sahip olmak paketleme sürecini çok daha sorunsuz hale getirir. İyi nokta. Sence neyle başlamalıyız? Kesinlikle havaya uygun kıyafetler hazırlamamız gerekiyor. Bu yüzden önce tahmini kontrol etmeliyiz. Doğru. Ve cihazlarımız için banyo malzemeleri ve şarj cihazları gibi temel öğeleri unutamayız. Evet, bunları gözden kaçırmak kolaydır ancak rahat bir yolculuk için çok önemlidir. Atıştırmalıklara ve içeceklere ne dersiniz? Bence yolculuğa biraz getirmeliyiz. Kesinlikle. İyi bir atıştırmalık seçimi uzun bir yolculuğu çok daha keyifli hale getirebilir. Ders 22. Doğru kalmak. Biliyorsun, dümenimizi her zaman doğru tutmanın ne kadar önemli olduğunu düşünüyordum. Özellikle de hayat zorlaştığında. Bu çok doğru. Karşılaştığımız pek çok zorluk var. Ama ilerlememizi sağlayan umut ve kararlılıktır. Kesinlikle ve vizyonumuzu ve hayallerimizi paylaşan kaç kişinin bizimle birlikte rotada kaldığını görmek inanılmaz. Katılıyorum. Onların desteği önemli bir fark yaratıyor ve bizi zor zamanlardan geçmeye teşvik ediyor. Umut güçlü bir motivasyondur, değil mi? Bize daha parlak bir geleceğe inanma gücü veriyor. Evet, yolculuğumuzda yalnız olmadığımızı bilmek iç açıcı. Özlemlerimizin etrafında bir topluluk oluşturduk. Kesinlikle. Birlikte her şeyin üstesinden gelebileceğimizi ve hedeflerimize ulaşabileceğimizi hatırlatıyor. Ve her zaman yanımızda duranları kutlamalıyız. Devam etmemiz için bize ilham verenler onlardır. Kesinlikle. Bu umudu ve pozitifliği yaymaya devam edelim. Hayatı gerçekten güzel yapan şey budur. Ders 23. Saç bakım sırları. Avokado ve zeytinyağının saçları yumuşatmak için harika olduğunu duydum. Doğal bileşenlerin nasıl harikalar yaratabileceği büyüleyici. Kesinlikle. Saçı içten dışa besleyen, sağlığı ve parlaklığı destekleyen besinler açısından zengindirler. Yine de gerçekte nasıl çalışıyorlar? Bu bileşenlerin arkasındaki bilimi merak ediyorum.
Avokado, saç derisini nemlendirmeye ve saçı güçlendirmeye yardımcı olan vitaminler ve yağ asitleriyle doludur. Bu mantıklı. Peki ya zeytinyağı? Kabarmayı azaltabileceğini ve hoş bir parlaklık katabileceğini duydum. Evet, zeytinyağı koruyucu bir bariyer oluşturur. Nemi kilitler ve saçı nemli tutar. Bu kadar basit bir şeyin saç sağlığımız üzerinde bu kadar derin bir etkisi olması şaşırtıcı. Kesinlikle. Ayrıca, doğal ürünler kullanmak, birçok ticari saç bakım ürününde bulunan sert kimyasallardan kaçınmanın harika bir yoludur. Bence birlikte saç maskesi yapmayı denemeliyiz. Eğlenceli ve faydalı bir aktivite olabilir. Ders 24. Yaban hayatı harikaları. Peyzakımızın ne kadar çeşitli olduğunu ve bu kadar inanılmaz memeli için yaşam alanı sağladığını hiç düşündünüz mü? Kesinlikle. Doğal ortamlarında gelişen geyik, büyük boynuzlu koyun ve hatta boz ayılar gibi vahşi yaşamı düşünmek şaşırtıcı. Ve karibuyu unutmayalım. Onlar çok uzak mesafelerde dolaşan görkemli yaratıklar. Evet, vahşi doğanın ruhunu somutlaştırıyorlar ve onları doğal ortamlarında görmek nefes kesici bir deneyim. Her türün ekosistemde benzersiz bir rol oynadığını ve yaşamı destekleyen bir denge yarattığını seviyorum. Kesinlikle. Bu habitatları korumak, biyolojik çeşitliliği korumak ve gelecek nesillerin de bunlardan zevk almasını sağlamak için çok önemlidir. Çevrenin koruyucuları olmak ve koruma çabalarını savunmak bize kalmış. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Her eylem önemlidir ve günlük hayatımızdaki küçük değişiklikler bile önemli bir etki yaratabilir. Birlikte farkındalık yaratabilir ve başkalarına güzel vahşi yaşamımızı takdir etmek ve korumak için ilham verebiliriz. Ders 25. Moda temelleri. Biliyor musun, gerçekten yeni bir kemer ve bir cüzdan kullanabilirim. Şu anki olanlarım oldukça yıpranmış görünüyor. Bu iyi bir fikir. Şık bir kemer bir kıyafeti gerçekten yükseltebilir ve güzel bir cüzdan her zaman pratik bir yatırımdır. Aklınızda bana uyacağını düşündüğünüz herhangi bir tercih veya stil var mı? Klasik bir deri kemerin zamansız olacağını düşünüyorum ve neredeyse her şeyle iyi gider. Bu doğru. Ve cüzdan için belki ince ve işlevsel bir şey, ancak yine de günlük kullanım için yeterince şık bir şey. Evet, tam olarak. Tüm kartlarınızı hacimli olmadan tutabilen bir cüzdan, kolaylık sağlamak için gereklidir. Moda tavsiyenizi takdir ediyorum. Temel ürünler için alışveriş yaparken ikinci bir görüş almak her zaman yararlıdır. Her zaman. Artı, birlikte alışveriş yapmak onu daha eğlenceli hale getirir ve birbirimize en iyi seçenekleri bulmalarına yardımcı olabiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum. Küçük bir perakende terapisi günü geçirmenin harika bir yolu gibi geliyor. Ders 26. Dijital kolaylık. Son zamanlarda dijital biniş kartları hakkında çok şey duyuyorum. Hava yolculuğu için gerçekten güvenilir mi? Evet, oldukça güvenilirdirler ve birçok havayolu için norm haline geldiler. Check-in sürecini önemli ölçüde basitleştiriyorlar. Bu harika. Kağıt biletlerle uğraşmak yerine telefonunuzda her şeyin olması çok uygun. Kesinlikle. Ayrıca, uçuşunuzdan önce biniş kartınızı kaybetme riskini azaltır. Merak ediyorum. Tüm havaalanları dijital biniş kartlarını kabul ediyor mu? Yoksa hala kağıt kartı gerektiren bazıları var mı? Çoğu büyük havaalanı bunları kabul eder.
Ancak güvende olmak için havayolunuzla önceden kontrol etmek her zaman iyidir. Bu mantıklı. Sürprizlerden kaçınmak için en son seyahat politikalarından haberdar olmak önemlidir. Kesinlikle. Daha az güçlükle seyahat etmek, tüm deneyimi çok daha keyifli hale getirir. Bir sonraki seyahatimizde denemek için heyecanlıyım. Daha modern bir seyahat deneyimine doğru bir adım gibi geliyor. Ders 27. Kamp ateşi anıları. Bir ateşin etrafında toplanıp şarkı söylemenin inanılmaz derecede özel bir yanı var. Ömür boyu sürecek anılar yaratır. Tamamen katılıyorum. Bu anlar insanları eşsiz ve içten bir şekilde bir araya getiriyor. Sadece ateşin sıcaklığını, kahkahaların sesini ve gece havasını dolduran melodileri düşünün. Bu büyülü. Her şarkı bir hikaye anlatıyor ve kalbimizin bir parçasını birbirimizle paylaşıyormuşuz gibi geliyor. Kesinlikle. Ve bu paylaşılan deneyimler genellikle daha derin bağlantılara ve arkadaşlıklara yol açar. Evet, yapıyorlar. Hayattaki çoğu zaman hafife aldığımız basit zevklerin bir hatırlatıcısıdır. Bence yakında bir kamp gezisi planlamalıyız. Bu anılardan daha fazlasını yaratmak için mükemmel bir fırsat olurdu. Kulağa harika geliyor. Ateşin yanında oturduğumuzu, en sevdiğimiz şarkıları söylediğimizi ve birbirimizin arkadaşlığından zevk aldığımızı hayal edebiliyorum. Hadi gerçekleştirelim, birlikte o unutulmaz anları bekleyemem. Ders 28. Vejetaryen seçenekleri. Geçenlerde vejetaryen seçenekler sunan bir yer keşfettim ve iyi seçenekler bulmak çok rahatlatıcı. Bu harika. Restoranların farklı diyet tercihlerine hitap etmesi ve herkesin dahil olduğunu hissetmesi önemlidir. Kesinlikle. Sahip oldukları çeşitlilik beni hoş bir şekilde şaşırttı. Sadece salatalar değil, gerçek doyurucu yemeklerdi. Bunu duymak harika. Restoranlar yaratıcı vejetaryen yemekler sunduğunda, yemek deneyimini gerçekten değiştirebilir. Merak ediyordum. Bunun gibi daha fazla yeri nerede bulabilirim? Farklı mutfakları keşfetmek istiyorum. Vejetaryen ve vegan yemek seçeneklerinde uzmanlaşmış yerel yemek bloglarını veya uygulamalarını kontrol edebilirsiniz. Bu akıllıca bir fikir. Yeni yerler keşfetmeyi ve farklı yemekler denemeyi seviyorum. Ben de. Her hafta yeni bir restoranı ziyaret etmeyi bir hedef haline getirelim. Bu bizim küçük maceramız olabilir. İçerideyim. Yemekleri birlikte keşfetmek, mutfak ufkumuzu genişletmenin eğlenceli bir yolu gibi geliyor. Ders 29. Olimpiyat mirası. Olimpiyatlar ve son birkaç 10 yılda işlerin nasıl değiştiği hakkında çok fazla tartışma oldu. Evet, hareketin orijinal vizyonu ve bugün hala desteklenip desteklenmediğini düşünmek ilginç. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kurucunun planını gerçekten takip edip etmediğini veya köklerinden sapıp sapmadığını merak ediyorum. Bu geçerli bir nokta. Olimpiyatların ruhu, uluslar arasında birliği ve sporculuğu teşvik etmeyi amaçlıyordu. Kesinlikle. Yine de dahil olan tüm ticarileştirme ve siyasetle bazen bu mesaj kaybolmuş gibi geliyor. Katılıyorum ve olimpiyatların geleceği ve neyi temsil ettiği hakkında soruları gündeme getiriyor. Bu konuları tartışmaya devam etmek çok önemlidir. Uluslararası sporu ve işbirliğini nasıl gördüğümüzü şekillendiriyorlar. Evet ve belki de düşüncelerimizi paylaşarak,
başkalarına bu önemli sohbete katılmaları için ilham verebiliriz. Bu fikirleri keşfetmeye devam edelim. Tarihin bugünü nasıl etkilediğini görmek büyüleyici. Ders 30. Tarihsel trajediler. Bolşevik devrimi sırasında tüm kraliyet ailesinin trajik kaderini duydunuz mu? Evet, bu haber birçok insanın anlayamayacağı kadar korkunçtu. Tarihin akışını dramatik bir şekilde değiştirdi. Böylesine güçlü bir ailenin bu kadar çabuk yıkılabileceğine inanmak zor. Kesinlikle. Hikayeleri, gücün kırılganlığının ve siyasi kargaşanın etkisinin keskin bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. İşler onlar için farklı olsaydı, bugün dünyanın ne kadar farklı olacağını sık sık merak ediyorum. Bu düşündürücü bir soru. Tarih tamamen farklı yollar izleyebilecek anlarla doludur. Toplum ve yönetişim anlayışımızı şekillendirdikleri için bu olayları hatırlamak önemlidir. Evet, tarihle ilgilenmek, bugün hala geçerli olan değerli dersleri öğrenmemize yardımcı olur. Bu konuları tartışmaya devam edelim. İnsan deneyimlerinin karmaşıklığına olan takdirimizi derinleştiriyorlar.